Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hi guys, how are you? Today, shall we continue with adverbs? Adverbs of quantity, miktar zarfları. We call them miktar zarfları, miktar zarfları. It's showing the quantity. So the question to find these adverbs, how much, how many? In Turkish, ne kadar, ne kadar. So let's start with kadar. Benim kadar hızlı koşamazsın. Benim kadar hızlı koşamazsın. You cannot run as fast as me. So we can ask the question. Ne kadar hızlı koşamazsın? Ne kadar hızlı koşamazsın? Benim kadar. Benim kadar. The answer is benim kadar. How fast? You cannot run as fast as me. The answer, as fast as me. So kadar is used when comparing two things or when you are comparing yourself with others. Benim kadar hızlı koşamazsın. So, another example, 10 dakika kadar dinlenelim. 10 dakika kadar dinlenelim. Let's rest for 10 minutes. 10 dakika kadar dinlenelim. Dinlenmek. Rest. 10 dakika. 10 minutes. 10 dakika kadar for 10 minutes. Equal to 10 minutes. So, kadar gives the meaning of equality. In Turkish we call it eşitlik. Eşitlik. 10 dakika kadar dinlenelim. 10 dakika kadar dinlenelim. The next adverb, gibi. Gibi. This adverb gives the meaning of equality and similarity. Similar to something. Annesi gibi güzel yemek yapar. Annesi gibi güzel yemek yapar. O, annesi gibi güzel yemek yapar. She cooks good like her mother. She cooks good like her mother. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. How good? Annesi kadar. Annesi kadar. Equals to her mother's cooking. Like her mother's cooking. Another example. Aynı babası gibi. Aynı babası gibi. O, aynı babası gibi. Just like his father. Aynı means the same. Alike. The next adverb, biraz. 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 So it again gives the meaning of equality, at the same time, little bit more excess. Excess amount. Yemeği biraz fazla kaçırmışım. Yemeği biraz fazla kaçırmışım. Actually, this is an idiom saying yemeği fazla kaçırmak. But it means yemeği biraz fazla yemişim. Yemeği biraz fazla yemişim. You know, we are repeating yemek, yemek as a noun as well as verb we use in Turkish. That's why you can omit the subject and then you can just say biraz fazla yemişim. Everyone can understand you mean yemek, the food. I ate a bit too much. Biraz. A bit. Another example. Biraz çaba göstersen iyi olur. Biraz çaba göstersen iyi olur. Or there's another saying with the same meaning. Biraz gayret etsen. Gayret etsen iyi olur. Biraz gayret etsen iyi olur. You better make some effort. You better try harder. Let's continue with daha. Daha. This can be both adverb of quantity and adverb of time. If it means yet, still, then this is adverb of time. Patron daha gelmedi. Patron daha gelmedi. The boss hasn't come yet. Hasn't arrived yet. Better, yeah? The boss hasn't arrived yet. Well, depending on the context, we can use varmak as well. For example, tren daha varmadı.
Tren daha varmadı. The train hasn't arrived yet. Anyway, let's continue. 5 dakikaya daha ihtiyacım var. 5 dakikaya daha ihtiyacım var. I need 5 more minutes. I need 5 more minutes. Now it is an adverb of quantity. How long do I need? 5 dakika. 5 dakika daha. 5 dakikaya daha ihtiyacım var. I need 5 more minutes. Daha can also give the meaning of superiority when comparing things. O senden daha uzun. O senden daha uzun boylu. O senden daha uzun boylu. He's taller than you. He's taller than you. Sen daha güzelsin. Sen daha güzelsin. You are more beautiful. Daha güzel bir araba aldın. Daha güzel bir araba aldın. You bought a nicer car. Another adverb, an. An. This gives the meaning of excess, extreme, excessive. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Sen benim en yakın arkadaşımsın. En yakın arkadaşımsın. You are my best friend. You are my best friend. Ekibin içinde sen en deneyimlimizsin. Ekibin içinde sen en deneyimlimizsin. En deneyimlimizsin. You are the most experienced in the team. En çok seni sevdim. En çok seni sevdim. I loved you the most. The next, I'm gonna give you a group of adverbs. These are all similar meaning, synonyms, I can say. Çok, çokça, pek çok, çok az, fazla, fazlaca, epey. These adverbs all give the meaning of excess, extreme. Actually, they means very. Bugünlerde çok az uyuyorsun. Bir sorunun mu var? Bugünlerde çok az uyuyorsun. Bir sorunun mu var? You sleep very little these days. Do you have a problem? Another example. Çok dürüst birisin. Çok dürüst birisin. You're very honest. Alternatively, gayet dürüst birisin. Gayet dürüst birisin. Fazlaca dürüst birisin. Fazlaca dürüst birisin. You're very honest again. The next adverb, pek. Pek. It gives the meaning of much. Buralara pek gelmez. Buralara pek gelmez. She doesn't come here much. She doesn't come here much. Buralara pek uğramaz. Buralara pek uğramaz. He doesn't come around here much. İngilizce pek bilmiyorum. Or Türkçe pek bilmiyorum. Or you can just say pek bilmiyorum when they ask something. Do you know how to use computer? Pek bilmiyorum. I don't know much. I don't know English very well. When you specify English language or Turkish language. Türkçe pek bilmiyorum. İngilizce pek bilmiyorum. Another adverb groups again. Az, azıcık, çok az. Az, azıcık, çok az. So these give the meaning of little, very little, few. Azıcık yedin. Biraz daha salatadan al. Azıcık yedin. Biraz daha salatadan al. You ate very little. Take some more salad. The next group of adverbs. Eksik, seyrek, sık, sık sık. These give the meaning of how often, how much. Bugünlerde sık görüşüyorsunuz. Bugünlerde sık görüşüyorsunuz. You meet often these days. You meet often.
these days. 10 lira eksik. Parayı eksik saymışsın. 10 lira eksik. Parayı eksik saymışsın. 10 Turkish lira is missing. You have miscounted the money. Eksik means lack, missing, short. So the last two adverbs I'm going to give you for today. Aşağı yukarı, şöyle böyle. Aşağı yukarı, şöyle böyle. So aşağı means, yukarı means. So down, up. Aşağı yukarı or şöyle böyle. So when we gather two words like that, we call them ikileme. İkileme. Anyway, these give the meaning of approximately. Yaza aşağı yukarı 4 ay kaldı. Yaza aşağı yukarı 4 ay kaldı. About 4 months left until the summer. There are 4 months until the summer. Aşağı yukarı 4 ay. Approximately 4 months. Aşağı yukarı 4 ay. About 4 months. Londra'da şöyle böyle 10 yıl oldu. Londra'da şöyle böyle 10 yıl oldu. It's been nearly 10 years in London. It's been nearly 10 years in London. Londra'da şöyle böyle 10 yıl oldu. Okay, these are enough for today. Don't forget to subscribe and hit the like button. Okay, I'll come back with other topics. See you in the next lesson. Bye bye. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.